Herkese merhaba dostlar. Aquamantis YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Taner. Bu videoda sonunda tanışacağız. Açıkçası uzun zamandan beri çekmeyi düşünüyordum ama hem vakit hem seçimler vesaire şu anda çekebildim. Bu videoda tanışalım, tanıtalım. Sadece bir giriş videosu olsun istedim ilk videomuz. Balıklar, işte şu görmüş olduğunuz ithal akvaryumda ayrı bir türler var vesaire vesaire. Hepsinin bir hikayesi var. Bu hikayeleri tek tek konu anlatmayı düşünüyorum. Yaptığım çalışmalarım var. Ev yapımı şeyler, işte do it yourself, çaprazlama tarzı denemelerim var ya da mevcut gorillerimle alakalı birkaç sürpriz gelişmeler vesaireler var. Bunların hepsini haberdar edeceğim. Peki kanalın adı neden Aquamantist? Bunu sorabilirsiniz. Ben Harry Potter seven biriyim. Yani belki bilenleriniz bilir. Harry Potter serisinde büyülerin içinde Aguamenti diye bir büyü vardır. Onu da şimdi buraya ekliyorum. Aguamenti. Aguamenti bir su büyüsüdür. Aslında oradan esinlendim. Yani film izlerken aklıma geldi daha doğrusu. Aquarist'ten Aguamantis'te kendimce böyle çevirdim. Umarım beğenmişsiniz ismimi de. Peki şu an neler yapmaktayız? Şu görmüş olduğunuz büyük tankım yaklaşık 110 litrelik bir tank. Bunun içinde benim Blue Ivory'lerim var. Hobiye başlayacağım zaman ne beslemem gerekir ya da ne beslemeliyim diye düşündüğümde çok sıkı takipçisi olduğum Rafet Hoca'ya ulaştım. Rafet Hoca ile görüştüm. Ondaki Blue Ivory'lerden sahiplenmek istedim. Kendisinden daha önce almış olduğum, yani kendisinden ondan balık alan, çok eskiden alan, yani 3-4 yıldan beri bu işte olan bir hocama yönlendirdi. Ondan ben geçtiğimiz sene zaten sahiplendim. Bu hobiye başlamaya karar verdiğimiz zaman. Sonraki süreçte yavrular aldık. Çok güzel yavrularımız çıktı. Bu ivory'lerin içerisinde kırmızı da var. Kendi kanından geliyor bu. Yani herhangi bir çaprazlama, melezleme yok. Safranlama sallıyorum %2-3 ya da hadi bilemeyiz %5 oranında da kırmızı ivory veriyor. Harici bir tür daha veriyor. Onu saklıyorum. Harika bir çalışmam var, düşüncem var. Birinci tankım bu. Birazdan size balıkları da göstereceğim. Bu arada ben akvaryumda çekim yapacağım için herhangi bir düzenleme, temizlik vesaire yapmadım. Hiç dokunmadım. Normal rutin. Hatta seçimden dolayı bu hafta sonunda ilgilenemedim açıkçası. Temizlik, su değişimi vesaire yapmadım. Şu an rutin gidiyor. Dediğim gibi hiçbir şey dokunmadım. Hatta çok karman çorban şu anda. Tek tek bunları size göstereceğim. Harici olarak bu da ikinci akvaryumum. Burası da çorba bir akvaryum şu an. Hani aslında tam iki akvaryumda istediğim performansla verimde değil. Nedenini de anlatacağım. Ne besliyorum? Bütün balıklarım lepistes. Farklı türler var elimde. Endler, tuxedokoi ve ivory'lerim var. Ayrıca 2 tane de Japon balığım var. Onu da 3. akvaryumda size göstereceğim. Onların hikayesi çok ayrı zaten. İkinci akvaryumum bu. Bir de şurada gördüğünüz küçük bir akvaryum var. Aslında bu hobiye tekrardan giriş serüvenim şu küçük arkadaşla başladı. Şu an onu ben karantina yaptım. Aynı zamanda onu ben show akvaryum olarak kullanıyorum. Toplam hani bunu saymazsak 3 ana tankım var diyebilirim. Gelin şimdi onları göstereyim. Arkadaşlar şu an ana tankımda görmüş olduğunuz gibi blue ivory'lerim var ve birkaç tane de kırmızı ivory'lerim var. Zaten bu kırmızıları ben buradan ayıracağım. Renkleri de muhteşem. Burada yaşlı balık diyebileceğim bir tane dişim var. Geri kalan hepsi genç. Şimdi bitki konusuna gelirsek, dediğim gibi ben bu akvaryumda çekim yapacağım vesaire için hiçbir güncelleme, düzenleme yapmadım. Şu bitki olayından bahsedeyim bir de. Bu bitkileri ben rastgele diktim aslında. Şu görmüş olduğunuz bitkiler daha önceki eski tankımdaydı ama elma salyangozlarıyla başımız derde girdi ve bunları kurtarabildim. Görmüş olduğunuz gibi maşallahları var. Elektrik gibiler. Çok güzeller. Yani bayılıyorum. Hele özellikle mavi ve beyaz ışığın altında dehşet gözüküyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Nazar boncuğu gibi. Şurada birkaç tane kırmızımız var. Ben bunları ayıracağım buradan. Hem daha yeni büyüdüler. Bunlar yavru. Benim kendi yavrularım. Sonraki jenerasyonda da çok fazla kırmızı istemiyorum açıkçası. Şu anki düzenim bu şekilde. Bayağı da bir aslında elma salyangozum var. Bunları da ben kendim isteyerek attım. Bunun nedenini de açıklayacağım. Şimdi bu tankta ne gibi güncellemeler, değişimler yapacağım onu söyleyeyim size. Bu akvaryumu ben yaklaşık 2 ay önce bir iş arkadaşımdan aldım. Kapağını da kendisi şöyle bir led aydınlatma yapmış. Buradan tek tek ışığın rengine kadar kendiniz yapabiliyorsunuz. Fotosenteze destek olmadığı için ya da bitkiler yansıttığı için ben yeşil ışık yapmıyorum. Şimdi burada nasıl bir şey yapacağız? Bu akvaryumun üstüne ben güzel bir paslanmaz sacdan
güzel bir kapak tasarlattım, yaptım. Bunun teknik resimleri, çizim aşamalarını hepsini size ayrıca göstereceğim. Şu an çok çirkin durduğunun farkındayım. Bunu harika bir hale getireceğiz. İkincisi, burada bir tane pipo filtrem var, ikili. Bu 100 litrelik akvaryuma normalde yetersiz. Haricen şuraya kendim bir sistem yaptım. Bunun videosunu çekmiştim, paylaşamadım. Cep telefonuyla çok sağlıklı bir çekim olmadı. Bunu tekrardan söküp en baştan paylaşacağım. Ve biraz geliştireceğim. Faydalı da bir şey olacak. İkincisi o. Bir de burada mavi kadife karideslerim var. Kabuğun üstündeler. Bu deniz kabuğunu özellikle temizlemiyorum. Yosun var üstünde. Karideslerin beslenmesi için iyi. Dediğim gibi bitkiler konusunda çok vasat durumdalar. Şunlar da özellikle odaklamıyor galiba ama mesela siyah bir yosun türü var. Muhtemelen ben bunu buradan budayacağım. Tekrar dikeceğim. Bunları atacağım. Çünkü temizledim, diktim. Tekrar başka akvaryuma da koydum. Bunun önüne geçemedim. Aslında gübre kullanıyorum. Sıvı gübre karışık. Potasyum ve demir ağırlıklı ama olmadı. Sonrasında da bu bitkileri buradan alacağız. Muhtemelen ben şu tarafa yavruluk alanı yapacağım. Buradan bir bölme kestireceğim. Burası bizim yavruluğumuz gibi olacak. Saklama Bir bölgesi. cisim yaklaşıyor Bakın efendim. gidiyor. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. Maşallah, bu da güzel. Bu bitkileri buradan alacağız. Yerlerini değiştireceğim. Bunları da buraya öne böyle karışık diktim ki hani ışık direkt üstlerine vursun. Arkadaki lepistes otu ve tilki kuyrukları ışığı kesmesin diye bilerek koydum. Şu görmüş olduğunuz bomboş dal harika bir bitkiydi. Adını şu an unuttum. Aşağı yazacağım. Bu bitkileri benim eski tankımda resmini koyacağım. Elma salyangozları mahvetti. Dümdüz kürdan gibiydi. Bunu diktim. Şimdi uçlarından filiz verdi altından. Şuradaki minik de aynı şekilde. Başka şunlar da aynı şekilde. Bunları da yosundan kurtulmak için kesmiştim. Diktim. Tepeden filiz verdi ama alttan yine siyah yosun attı. Bunun önüne geçemiyorum. Tavsiyesi olan varsa da yazabilirse çok sevinirim. Bir de evet, yani burada şans bambusu var. Bunu da budayıp daha sonra çoğaltabilirim akvaryum üstüne. Bu akvaryumda bu kadar şimdilik. Şimdi geldik ikinci tankımıza. Bu görmüş olduğunuz gibi bombeli bir ithal akvaryum. Yaklaşık olarak 30-35 litre. Ve içindeki balıklar şu an çok fazla geliyor buna. Buradaki sayıyı azaltmam lazım. Yetersiz geldiğinin farkındayım. Bunu aslında biraz daha üretim ve çoğalma için kullandım. Diğer üçüncü tankımızda kullanacağımız türler olacak. Oraya da böleceğim vesaire işlem yapacağım. Yine basit bitkiler var. Tilki kuyruğu, lepistes otu. İçinde haricen tuxedokoilerim var. Şu benim yavrum. Çok tatlı görünüyor. Şimdiye kadar görüp görebileceğiniz en sevimli yavrular bunlar olabilir. Bayılıyorum bunların yavru hallerine. Büyükleri de çok güzel ama yavru halleri daha güzel. Ender lepisteslerim var. Canavar gibiler. Çok güzeller. Şu dişi bana bir arkadaşımdan geldi. Yalnız bu tuxedo değil yani. Sadece bu erkeğim tek kalmıştı. Enderler dişlerini kovalamasın, sıkıştırmasın diye aldım o dişiyi. Haricen burada da kiraz karidesler var şurada. Bunlardan bir kısım gönderdim. Şu an elimde çok az var. Şu an yavruluyorlar ama muhtemelen yavruları bizim lepistesler çorba yapıyor. Şimdi burada ne gibi şeyler yapacağız? Burada dehşet benim elma salyangozlarım var. Yani 300 tane var diyebilirim. Hepsi yavru. Mercimek tanesi gibiler şu an gördüğünüz. Bunlar 2 haftalıklar şu an. Önümüzdeki ay fındık boyutuna gelirler diye düşünüyorum. Bunları zaten sahipleneceğim toplu bir şekilde. Burada kullanmamın sebebi de şu. Bu ithal akvaryumların üstünde şöyle bir bölüm var. Şu akvaryumun içinde kullandığım motor vardı ya, aslında bunun. Nemli bir ortam var, kapaklı, hava kaçışı da yok diye burada yumurtlattım. Şöyle bir süngerin üstüne koydum. Bunu da bir mattan kesmiştim evde kullanmadım. Ve size şöyle söyleyebilirim ki bir tane bile yumurta kalmadı. Yani hepsi çıktı. Şurada bir boşluk var. Bunu şöyle koyuyorum. Buradan çıkan yavrular şu delikten suya atlıyorlar. Ve ben herhangi bir işlem yapmıyorum. İnternette okuyorum. 1-1,5 aydır bekleyip de yumurtasını çatlatamayanlar var. Muhtemelen kurutuyorlar. Ben bu yumurtaları, bu benim ikinci batın aldığım yumurta. Bunlar benim 10 günde 2 haftada falan çıkıyorlar yani. Burada herhangi bir işlem yapmıyorum. Şurada göstermiş olduğum motorun haznesi. Buraya lav kırı ya da taş koyuyorsunuz ya da elyaf.
Bir biyolojik filtre de olabilir. Burada şelale filtrenin aparatı geliyor. Borusu buradan su akıp buradan temiz suyu aşağı veriyor. Motorun da burada deliği var. Dipten çekiyor buraya veriyor. Ama motorun debisi çok kuvvetli olduğu için ben bunu burada kullanmıyorum. Lepistes akvaryumuna ağır geldiği için. Şimdilik buradaki durum da bu. Burada bitkileri budama yapacağız. Tekrar düzenleyeceğim. Çünkü ben bu düzeni yaptığımda ısıtıcım buradaydı. Bitkileri yine bu şekil ya da buraya hem lipofiltrenin önünü kapatır, hem onu saklamış olurum, hem de buraya daha hoş durur diye bir değişiklik yapacağım. Bu kabukları niye bırakıyorum derseniz, hem karidesleri saklanma alanı yaratmak için, hem üstlerinde ufak da olsa bir yosunlaşma oluyor. Yosunlar da onlara yem olduğu için, hem salyangozlara hem de karideslere. Benim en ender çiftlerim şuradalar maşallah. Ya bayılıyorum böyle rengarenk, ama şu tuksedoyu buradan alacağım. Salyangozları da ön camdan topluyorum. Zaten buranın nüfusunda belli dönemlerde azaltıyorum. Yani şu an bitkilere bir zarar vermedikleri için üretiyorum. Elma salyangozu hikayem benim ayrı bir hikaye. Onu ayrı bir konu anlatacağım. Çok yani 1000 liralık bitkim yedi. Öyle bir canım yanmadı. Onu ayrı bir içerik yapacağım. Size anlatacağım. Bu akvaryumdan şimdilik bu kadar. Bu da benim bu hikaye ikinci kez başladığım akvaryum diyebilirim. Çok küçük. Bu yaklaşık 3 litre falandır. Çok küçük bir akvaryum. Pet shopçular biliyorsunuz, hani bir Japon balığı aldığınızda en küçük faunusuna da böyle bir şey veriyorlar. Ben bu akvaryumu şu an böyle show akvaryum ya da karantina akvaryum olarak kullanıyorum. Bu akvaryum da böyle. Bunu da aradan çıkartalım. Evet, bu görmüş olduğunuz akvaryum da bizim 3. akvaryumumuz. Asıl kurduğum 2. akvaryum, ama şu an 3 olarak kullanıyorum. Farklı bir yerde. Bunda ısıtıcı yok şu an. Oda sıcaklığında devam ediyor. Burada neler var, ne yapıyoruz? Burada benim 2 tane Japon balığım var. Japon balığını biz çocuklara hediye almıştık. Geldiklerinde 3'te 1'i kadarlardı ve karantina akvaryumunu gösterdim. İçindeydiler. Sonra lepisteslere başlayınca bunları ayırmak zorunda kaldım ve sahiplendiremiyorum da, çocukların olduğu için. Onlar da duruyor. Burada 4 tane elma salyangozum var. Bunlar şu an damızlık, yumurtaları bundan alıyorum ve ısıtıcı vesaire de kullanmıyorum. Biri orada, biri orada, biri burada. Burada da ikili motorlu pipo filtre kullanıyorum. Burada hiç bitki olmamasının sebebi de şu camdaki salyangoz. Bunlar yüzünden. Normalde bitkili akvaryum yapmıştım. Çok harika bitkiler almıştım ve rengarenkli, çok güzel tutmuştu, ama bir hafta sonra bunlar beni batırdı. Şu an zaten bunları sahiplendireceğim. Elimdeki yavrular çıktıktan sonra tekrar akvaryumu koymayı düşünmüyorum. Belki balkonda ayrı bir alan yaratırım, yaparım bunlar için, ama şu an böyle bir şey yok. Aslında orası benim biraz da seleksiyonda kullanmayacağım balıkları koydum seleksiyon tankımda diyebiliriz. Burada şöyle ikiye bölme yapmayı düşünüyorum. Bir taraf bitkili olacak ve lepistesler için ayıracağım. Bunu böldükten sonra Japon balıkları burada duracak ya da çiftleşmesini istemediğim erkek balıklar vesaire buraya alacağım. Bu tarafı ayrı kullanacağım. Ne yazık ki şu an Japonları koyacak tankım yok. Artı başkasına da veremiyorum. Mecbur kalacak. Ölene kadar bizdeler muhtemelen şu an. O yüzden böyle durumlar. Buradaki lepisteslerde arkadaşlar bizim ivorilerden çıkan muhteşem bir tür. Ivoriler bazen yine 2-3 oranında yeşil balık verirler. Moskov Green gibi değil. Ya da Blue Moskov da değil. Ben bunlara Safir ismini koymayı düşünüyorum. Yani eğer böyle bir tür Türkiye'de görmedim. Büyüdüklerinde size şu an göstermeyeceğim bunu. Yakın çekim ayrı bir konu olacak bunun için. Bunun isimlerine Safir de ayırmak istiyorum. Ben koymak istiyorum olursa. Dediğim gibi bunu böleceğiz. Bitkili akvaryum yapacağız. Japonlar böyle gelecek. Aynı tankta besleme taraftarı ben de hiç değilim. Hindisi yavru vesaire alma durumlarını zaten Japonlar biliyorsunuz peynir ekmek gibi götürüyor. Bunlar aynı tankta olmaz normalde, ama elimdeki imkanlarla bunu bölüp geçici olarak da olsa bir süreliğine Japonlara ayıracağım. Biraz da seleksiyon fazlası kısmı burası olacak gibi, çaprazlama çalışmalarım olacak. Bir de bu balıkların biraz daha büyüdüğünü görmek istiyorum. Muhteşem balıklar, şu an sizi göremiyorsunuz ama dediğim gibi bu balıkların ayrı bir videosunu çekeceğim. Burayı böyle değerlendirmeyi düşünüyorum. Bu da benim kaç litredir? 50 litrelik bir akvaryumu. Böylece 3 akvaryumu da görmüş oldunuz. 3 tankım da böyle.
Bundan sonraki süreçte de yapacağım güncellemeler, geliştirmeler, hatalarım ve deneyimlerimi sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Evet dostlar, tanıtım ve tanışma bölümümüz bu kadardı. Videonun başında bir şey unutmuşum, onu da söyleyeyim. Akvaryumda size tanıtırken ve kendimi tanıtırken hava motoru çalışıyormuş. Açıkçası onun gürültüsünü umarım videoya çok yansımamıştır diye düşünüyorum. Şu an kapalı. Sizin de böyle önerileriniz, hatanız, şunu böyle yap dediğiniz şeyler olursa, çekimle olabilir, editle alakalı olabilir, videonun akışıyla alakalı olabilir. Tavsiyelerinizi beklerim. Başlangıç için bu kadardı. Önümüz bayram biliyorsunuz. Bir 10 günlük bir tatil süremiz var. Bu 10 günlük bayram süresinde ben de bol bol içerik üretmeyi düşünüyorum. Tavsiye de olabilir. Yani çekimlerle, video ile alakalı ya da akvaryumlarla alakalı tavsiyeleriniz de olabilir. İyi kötü hiç fark etmez. Saygılı olduğunuz sürece. Sizden tavsiyeleri bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Umarım tanıştığınızda sevinmişsinizdir. Tanıtma ve tanışma videomuz hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra umarım keyifli ve verimli, eğlenceli videolar bizleri bekliyor olur. Malum yeni bir kanalız. Desteğinize ihtiyacımız var. Kanalımı takip alır ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Bundan sonraki haftalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.